Düşün ki çok başarılı, oldukça zengin bir tüccarsın. Yani işin tıkırında her şey harika gidiyor. Hı hı, hayal etmesi bile güzel bir tablo. Aynen. Dükkanında böyle safran, misk, çeşit çeşit değerli baharat kokuları birbirine karışıyor falan. Çekmeceyi her açtığında o altınların çıkardığı tatmin edici şıngırtıyı duyuyorsun. Modern dünyanın bize dayattığı o nihai başarı tablosu işte. Kesinlikle. Bütün ipler senin elinde, itibarın yerinde. Hayat tam da o çok istediğin, hani planladığın gibi akıp gidiyor. Güvenli, konforlu ve dışarıdan bakıldığında kusursuz bir vitrin. Herkesin ulaşmak için ömrünü harcadığı o zirve noktası aslında. Ya işte sen tam o zirvenin tadını çıkarırken dükkandan içeri üstü başı dökülen böyle perişan halde bir derviş giriyor. Senden Allah rızası için bir şeyler istiyor. Tabii, sen o anki yoğunlukla adamı görmezden geliyorsun büyük ihtimalle. Tabii canım, sen o hesap kitap telaşının arasında bu adamı umursamıyorsun bile. Zaten işin başından aşkın. Ama derviş gitmiyor. Hı hı. Gözlerinin içine bakıyor ve seni o an donduran çok garip bir soru soruyor. Diyor ki, sen benim gibi ölebilir misin? Uf, o sahte güvenliğin o kalın duvarların ortasına düşen bir bomba gibi. İnsanın bütün kalkanlarını indiren bir soru. Sen tabii o anın kibriyle gayet rahat ve biraz da alaycı bir şekilde elbette diyorsun. Yani o kibrin verdiği refleksle cevap veriyorsun. Aynen öyle. Derviş başka tek kelime etmiyor biliyor musun? Elindeki o ahşap yıpranmış çanağı alıyor, dükkanın o lüks halılarının üzerine böyle başının altına bir yastık gibi koyup yere uzanıyor. İnanılmaz bir an gerçekten. Sadece Allah diyor ve oracıkta senin o şaşkın bakışlarının arasında ruhunu teslim ediyor. İstediği an hiçbir şeye tutunmadan gözlerinin önünde ölüyor adam. Ya oradaki mesaj o kadar net ki aslında adam sadece ölmüyor orada. O dükkandaki bütün altınların, başarıların, o çok önemsenen statünün üzerine koca bir çizgi çekiyor. Şey diyor yani, sen bu dükkanı bırakıp gidebilir misin? Kesinlikle. Ben hiçbir şeye sahip değilim, o yüzden her an gidebilirim diyor. Sen bu kimliği bırakıp gidebilir misin? Bütün mesele bu. Tabii böyle bir hikaye duyduğunda insanın ilk tepkisi hani bunun abartılı bir efsane, böyle mistik bir masal olduğunu düşünmek oluyor. Çok normal, günümüz mantığıyla bakınca öyle duruyor. Ama bu klasik tasavvuf edebiyatının en büyük ustalarından biri olan Feridüddin Attar'ın bizzat yaşadığı kendi sarsıcı dönüşüm hikayesi. O dükkan sahibi, o kibirli tüccar bizzat Attar'ın ta kendisiydi. Ya işte o olayın yarattığı şok dalgası her şeyi değiştiriyor. Bütün servetini, ticaretini, toplumdaki saygın statüsünü falan terk edip kendini yollara vuruyor adam. O yollarda tuttuğu notlar, topladığı hikayeler de bugün o inceleyeceğimiz esere dönüşüyor. Yani Tezkiretül Evliya'ya. Evet, bugün masamızda duran o muazzam kaynak. Bu derinlemesine incelemede de Osman Yolcuoğlu'nun 2016 yılında yaptığı sadeleştirmeyi rehber alıyoruz. Amacımız öyle bu metinleri tozlu tarihi anekdotlar falan olarak okumak değil. Zaten öyle okursak bu metinlere büyük haksızlık etmiş oluruz. Katılıyorum. Bunlar böyle geçmişte yaşanmış tuhaf olaylar ansiklopedisi falan değil. İnsan zihninin ve egosunun nasıl sökülüp yeniden yapılandırılabileceğine dair birer psikoloji laboratuvarı adeta. Çok doğru bir tanım. Biz de tam olarak bu laboratuvara girmeliyiz bence. Girelim. Yüzyıllar önce yaşamış bu evliyaların sınırları zorlayan, akıl almaz eylemlerini konuşacağız. Bugünün dünyasında o çok taptığımız başarı, görünürlük ve ego kavramlarını nasıl paramparça edebileceğimizi anlamak için. Çünkü içinde yaşadığımız çağ tam anlamıyla bir bilgi ve imaj çağı. Her anımızı paylaştığımız sosyal medyada sürekli bir vitrin düzenlediğimiz bir dönemdeyiz. Yani görülmediğimiz an yok olduğumuzu hissettiğimiz bir dönem. Modern hayat bize sürekli daha fazlasına sahip ol, daha çok ön plana çık diye bağırıyor. Bir nevi zehir zerk ediyor bize sürekli. İşte Atların bu eseri, o görünürdeki dünyanın sahteliğinden uyananların, yani kendi tabirleriyle ölmeden evvel ölenlerin hikayesi. Bu metinler o zehrin panzehrini taşıyor diyelim o zaman. Çünkü bu karakterler var olmanın yolunun görünür olmaktan değil, aksine tamamen silinmekten geçtiğini iddia ediyorlar. Tam da bu görülmezlik meselesi bence, bu kitabın en can alıcı damarı. Birine götürüyor. Tasavvuf tarihinin en sıra dışı figürü.
Üveysel Karni'den bahsediyorsun. Evet, hepimizin bildiği adıyla Veysel Karani. Eserdeki en garip hikayelerden biri bence. Mistik tarihin en büyük paradokslarından biridir Üveys aslında. Görünmezliğin mutlak zirvesidir diyebiliriz. Düşünsene, Peygamber Efendimiz onun için Yemen'den bana Rahman'ın nefesi geliyor diyerek onu övüyor. Eserde kıyamet gününde 70 bin meleğin arasında cennete gireceği anlatılıyor. Hı hı. Ve dünyada kendini o kadar iyi gizlediği için ahirette bile kimsenin onu tam olarak bilemeyeceği söyleniyor. Hatta sağ elinin ayağısında bir keramet olarak böyle bir akçe büyüklüğünde beyaz bir nur var falan. Ama ortada devasal bir mantık boşluğu var gibi duruyor. Hangi açıdan? Yani Üveys, uğruna bu kadar yüceldiği peygamberi fiziksel olarak bir kez bile görmemiş, aynı çağda nispeten yakın bir coğrafyada yaşamalarına rağmen hiç karşılaşmamışlar. Evet, sahabe olma şansı varken bunu gerçekleştirememiş birinden bahsediyoruz. Bu çok kritik. Nedeni de inanılmaz ilginç. Bakmakla yükümlü olduğu gözleri görmeyen yaşlı bir annesi var adamın. Şeriatın anne hakkı kuralına o kadar sıkı sıkıya bağlı ki annesini yalnız bırakıp Yemen'den Medine'ye gidemiyor. Sırf bu yüzden Yemen'in Karn köyünde çobanlık yapıyor hayatı boyunca. Aynen. İnsanlar onu dünyadan habersiz, herkes gülerken sürekli ağlayan bir deli falan sanıyorlar. Sonra Hazreti Ömer ve Hazreti Ali onu bulmaya Yemen'e gittiklerinde, Peygamberin vasiyeti üzerine gidiyorlar tabii. evet, vasiyet üzerine o efsanevi hırkayı ona götürüyorlar. Ama Üveys hırkayı hemen giymiyor, alıp yere vuruyor ve Rabbim bütün ümmeti bağışlamadan bu hırkayı giymem diyerek adeta bir pazarlığa girişiyor. Ya o pazarlık anı, şefkatin kendi sınırlarını aşıp evrensel bir boyuta ulaştığı yer aslında. Kendisi için hiçbir şey istemiyor ama hiç tanımadığı milyonlarca insan için her şeyi talep ediyor. Aynen öyle. Ama bana mantıksız gelen, yani kafamı kurcalayan kısım tam da burası. Bugünün mantığıyla bakıyorum. İnandığın dinin peygamberini görme şansın var. Tarihi bir anın parçası olmak varken, O büyük vizyonun yanında durmak varken yani. evet, sırf bir kural yüzünden, anne hakkı yüzünden köyde kalıyorsun. Bu bir tür manevi fırsatı tepmek, büyük resmi görememek değil mi? Kilometrelerce uzaktan kurulan o soyut bağ neden bizzat gidip o halkanın içinde olmaktan daha değerli sayılıyor ki? Bak bu modern zihnin başarı ve network algısıyla açıklanamayacak bir şey. Biz olayların merkezinde olmayı, fiziksel olarak orada bulunmayı değerin ta kendisi sanıyoruz. Ya fotoğraf çekilip paylaşmadıkça orada olmanın ne anlamı var gibi bir kafa, değil mi? Kesinlikle. Ama burada ihlas kavramı ve farklı bir psikolojik mimari devreye giriyor. İhlas, saf ve hiçbir karşılık beklemeyen niyet demektir. Yani beklentisiz olmak. Hı hı. Üveys'in meselesi fiziksel yakınlık, aynı odada bulunmak ya da o statüyü elde etmek değildi. Mesele tasavvufi tabirle muvafakat. Yani ruhsal senkronizasyondu. Ruhsal senkronizasyon derken böyle frekansların tutmasından falan mı bahsediyoruz? Çok daha derini aslında. Kaynakta Üveys'in kendisini bulmaya gelen dönemin en kudretli ismi Hazreti Ömer'e verdiği çok vurucu bir cevap var. Ne diyor? Halini görüp şok olduklarında, Üveyz onlara dönüp ben suret gözüyle görmedim lakin muvafakat eyledim diyor. Yani siz onun yanında yürüdünüz, suretini gördünüz ama asıl mesele onun hakikatiyle, onun davasıyla aynı hizaya gelebilmektir demek istiyor. Üveys, o Yemen çöllerinde annesine bakarken dışarıdan hiçbir onay almadan, kimse tarafından takdir edilmeden kendi içinde devasa bir ahlaki yapı inşa ediyordu. Dışarıdan beslenmeyen, başkalarının bakışına muhtaç olmayan bir eylem yani. Aynen öyle. Ya bu günümüz insanı için inanılmaz korkutucu bir fikir aslında. Düşünsene, bir iyilik yaptığımızda, bir kuruma bağış yaptığımızda ya da harika bir iş başardığımızda bunu internette paylaşmazsak içten içe o eylemin gerçekten var olmadığını hissediyoruz. Görünürlük, eylemin değerini belirliyor sanki bizim için. Aynen öyle. Birileri beğenmezse, alkışlamazsa boşa ditmiş gibi hissediyoruz. Halbuki Üveyz'in bize öğrettiği tam zıttı. Bir eylemin gerçek gücü kimsenin onu bilmemesinden gelir. Görünürlük arzusu o eylemin içindeki saf enerjiyi çalar, onu egonun bir gösterisine dönüştürür. Çok doğru. Üveys, görünmezliği seçerek kendi eyleminin, kendi şefkatinin tamamen saf kalmasını sağladı. Bunu dinlerken senin de hayatına bir dönüp bakman lazım bence.
Dinleyiciye soruyorsun bunu. Evet, sadece doğru olduğu için yaptığın, kimsenin bilmediği, asla hiçbir mecrada paylaşmayacağın ve kimsenin seni alkışlamayacağı o şey nedir? Eğer böyle bir şey bulamıyorsan, bütün iyiliklerin başkalarının onayına ipoteklenmiş demektir. Alkışlanmayacak o şey nedir? İnsanı gerçekten rahatsız eden sarsıcı bir filtre bu. Üveys hiçbir şeye sahip olmadan görünmezliği başarmıştı. Ama asıl büyük sınav, her şeye zaten sahip olduğunda o hiçliği seçebilmekte yatıyor galiba. O çok daha zor bir seviye tabii. Üveys'in o çölündeki yalnızlığından çıkıp parıltılı bir saraya, Belh padişahı İbrahim bin Ethem'in hikayesine geçtiğimizde bu sınavın en somut halini görüyoruz. Gücün zirvesinden hiçliğin zirvesine düşüşün ya da uyanışın diyeyim en dramatik anlatısı bu. Düşün ki 40 altın kalkanlı askerin her an etrafında pervane olduğu, böyle altın tahtlarda oturan koca bir imparatorsun. Bir gece sarayının o lüks yatağında yatarken çatıdan inanılmaz bir gürültü duyuyorsun. Uyanıp kim var orada, nedir bu patırtı diye bağırıyorsun. Koskoca saray sonuçta. Çatıda ne işi var birinin? Aynen, çatıdan bir ses, gayet rahat, böyle fütursuzca, devemi arıyorum diyor. İbrahim bin Edhem haliyle öfkeleniyor, damda deve bulunur mu be adam, aklını mı kaçırdın diyor. İşte adamın o çatıdan verdiği cevap bence tarihin en ağır tokatlarından biri. Kesinlikle diyor ki, ey gafil, sen damda deve aranmayacağını biliyorsun da Allah'ı böyle atlas döşekler, ipek yastıklar içinde mi ararsın? Of! Sadece bir cümlenin bütün bir imparatorluğu ve bir adamın kimliğini yerle bir etmesi bu işte. Üstelik olay burada da bitmiyor. Eser bize bir gün saraya kimsenin engel olamadığı, muhafızların böyle kilitlenip kaldığı gizemli, heybetli bir adamın girdiğini söylüyor. Bu zatın Hazret Hızır olduğu rivayet ediliyor kaynakta. Hı hı. Hızır etrafına şöyle bir bakıyor ve İbrahim'e dönüp bu devasa ihtişamlı sarayın aslında bir kervansaray olduğunu söylüyor. İbrahim'in tepkisi ne oluyor? Adam sinirleniyor tabii, ne münasebet, burası benim sarayım deyince Hızır o meşhur sorgulamaya başlıyor. Diyor ki, senden önce kimindi? Babamın diyor İbrahim. Ondan önce dedesinin. Peki onlar şimdi nerede? Öldüler, gittiler. İşte orada Hızır taşı gediğine koyuyor. Aynen öyle. Sürekli birilerinin gelip bir süre kalıp diğerlerinin göçtüğü bir yer kervansaray değil de nedir diyor adam. Sahiplik, mülkiyet illüzyonunun çatır çatır kırıldığı o an, O kırılmanın ardından İbrahim ava çıkıyor, atını böyle dört nala sürüyor falan, karşısına bir geyik çıkıyor. Tam yayını gerecek, okunu fırlatacakken geyik dile geliyor birden. Ya İbrahim, sen av avlamak için mi yaratıldın, başka işin yok mu senin diyor. bu da son damla oluyor artık. Evet, İbrahim o koca krallığı, altınları, lüksü oracıkta terk ediyor. Yolda karşılaştığı bir çobanın eski kokulu kıyafetlerini giyiyor. Hatta kitapta onun yıllar sonraki bir haline dair harika bir detay var. İğne hikayesi mi? Evet, nehir kenarında kendi söküğünü dikerken iğnesini suya düşürüyor. Bir anda sudaki balıklar ağızlarında altın iğnelerle su yüzüne çıkıyorlar. İbrahim o mucizeye dönüp bakmıyor bile. Bu benim iğnem değil diyor ve sadece kendi basit demir iğnesini istiyor. Yani dünyanın bütün hazineleri ayaklarına serilse bile egonun o eski cazibesine bir daha asla kanmamak Ama benim kafama yatmayan, beni inanılmaz rahatsız eden bir nokta var burada. nedir o? Yani modern hayatın içinde boğulurken hepimiz hani her şeyi satıp Ege'de bir kasabaya yerleşeceğim fantazisi kuruyoruz ya, Hepimizin en klasik hayali o. bu bizim yorgunluğumuzun bir yansıması. Ama İbrahim bin Adhem yorgun değildi. Dünyayı değiştirecek yasa yapma yetkisine, devasa bir bütçeye, muazzam bir güce sahipti adam. Sistemi içeriden değiştirebilirdi. Yani o altınları yoksullara dağıtabilir, adaletsizlikle kural olarak savaşabilirdi diyorsun. Kesinlikle. Krallığı bırakıp gitmek bana spiritüel bir aydınlanmadan çok, o devasa sorumluluktan kaçış, elini taşın altına koymamak gibi geliyor. Bu adam aslında kaçmıyor mu sence? Bak bu itiraz, hikayeyi modern bir sosyal sorumluluk projesi gibi okuduğumuzda verdiğimiz en doğal tepki aslında. Öyle değil mi ama? Değil. Çünkü burada mesele dış dünyadaki yoksulluğu çözmek değil, kendi zihnindeki yoksulluğu, o derin körlüğü çözmektir. İbrahim bin Edhem
sorumluluktan falan kaçmıyor. Aksine en büyük ve en temel sorumluluğun, yani kendini bilme sorumluluğunun altına giriyor. Kendini bilmek, dünyayı değiştirmekten daha mı önemli yani? Şöyle düşün, Hızır'ın anlattığı o kervansaray metaforunu hatırla. Bir kervansarayda hiç kimse ev sahibi değildir. Herkes yolcudur. Mesele sadece örecek olmamız değil. Mesele sahip olduğumuz kimliklerin bizim özümüz olmamasıdır. Yani o kral kimliğinin, o ünvanın kendisi zaten problemi yaratan şey mi diyorsun? Tam anlamıyla öyle. Güç, sistemi iyileştirmek için kullanılabilecek bir araç gibi görünür ama çoğu zaman o gücü elinde tutanı sinsice değiştirir. İbrahim o tahta oturduğu sürece sistemin çarklarından biri olmaya, o atlas döşeklerin rehavetinde kendi kibrini beslemeye mahkumdu. Hani gücün yozlaştırması meselesi. Aynen. Psikolojik olarak bakarsan o tacı başında tutmak, sürekli o statüyü koruma kaygısı yaşamak insanı kendi gerçekliğine yabancılaştırır. Egon sana ben insanlara yardım ediyorum yalanını söyler, sen de o tahta kalmanı meşrulaştırırsın. Anladım. Aslında o çoban kıyafetini giymesi fakirlikten falan zevk alması değil. Tabii ki değil. Kibrin ve sahte kimliklerin o deli gömleğini çıkarıp atmasıdır. Kendi ruhunun çürümesini durduramayan bir adam, krallığın bütçesiyle dünyayı kurtarsa ne yazar ki? Ya bugün bizim sahip olduğumuz o kartvizitler, ünvanlar, yöneticilik pozisyonları da bizim küçük tahtlarımız aslında. Ve o tahtlar çoğu zaman bizi özgürleştirmiyor, görünmez iplerle bizi kendilerine bağlıyorlar. Kesinlikle. Peki, diyelim ki tahtı bıraktın, CEO etiketini yırttın attın, kervansaraydan çıktın, kurtuldun mu? Asıl savaş o kervansaraydan çıkınca başlıyor bence. Neden? Çünkü dış dünyayı susturduğunda içerideki o devasa susmak bilmeyen canavarla, kendi egonla baş başa kalıyorsun. İncelemenin en uç psikolojik olarak sınırların en çok zorlandığı yerine geliyoruz şimdi. Bayezid-i Bestami ve Hasan Basri'nin egoyu yok etme operasyonlarına geçelim. Ya bu iki isim o içsel savaşın artık nükleer boyuta ulaştığı yerdir diyebiliriz. Nükleer tanımı tam oturuyor gerçekten. Eserde Bayezid-i Bestami'nin şefkatini anlatan öyle uçuk bir hikaye var ki inanamıyorsun okurken. Şu karınca hikayesi değil mi? Evet, Bayezid, Hamedan şehrinden usfur çiçeği tohumu satın alıp kendi memleketi Bestam'a dönüyor. Evine gelip torbayı açtığında tohumların arasında minicik bir karınca görüyor. Ne yaparsın sen olsan? Alır bahçeye koyarsın yani. Gayet normal olanı bu. Ama Bayezid, o tek bir karıncayı kendi vatanından, toprağından kopardığı için öyle derin, öyle yıkıcı bir vicdan azabı duyuyor ki inanamazsın. O karıncayı ait olduğu yere geri bırakmak için Bestam'dan kalkıp Hamedan'a onca yolu günlerce yürüyerek geri dönüyor. Egonun sıfır noktasına indiği anlardan biri bence. Gerçekten öyle. Bir diğer yanda da Hasan Basri var mesela. Eser diyor ki Hasan Basri henüz çocukken yaptığı küçücük bir hatayı, bir günahı unutmamak için kendi yakasına yazıyor. Sürekli gözünün önünde dursun diye. Evet, o yakaya her baktığında öyle bir ağlıyor, öyle bir acı çekiyor ki gözyaşlarıyla o elbise sırılsıklam oluyor. Hatta bir gün bir mezarlıkta mezarların arasında oturup yemek yiyen birini görüyor Hasan Basri, dehşete kapılıyor. Ne diyor adama? Diyor ki bu adam kesin münafıktır. Ölüm evinin eşiğinde şu mezarların arasında midesinden nasıl yemek geçebiliyor? Bu nasıl bir zihinsel körlüktür diyor. Ya ölüm gerçeğini bir saniye bile aklından çıkarmamak böyle bir şey. Ama burada durmamız lazım. Ben şahsen sipariş ettiğim kahve geç geldiği diye sinir krizi geçiren bir jenerasyonun parçasıyım. Bir karınca için şehirler arası günlerce yürümek bana şefkatten çok obsesif bir takıntı gibi geliyor açıkçası. Dışarıdan öyle duruyor. Yani Hasan Basri çocukluk hatası için her gün ağlıyor falan. Bu kadar ağır bir suçluluk, bu kadar yoğun bir empati insanı psikolojik olarak felç etmez mi? Böyle bir hassasiyetle yaşamak hayatı kelimenin tam anlamıyla işkenceye çevirmez mi sence de? Haklısın. Eğer bu hikayelere modern psikiyatrinin dar çerçevesinden bakarsak, sadece bir anksiyete bozukluğu veya aşırı suçluluk kompleksi falan deriz, geçeriz. Evet, bu bir felç halidir o açıdan. Peki, ne bu o zaman? Ancak bu evliyaların yaptığı şey bir hastalık değil, çok bilinçli bir kozmik farkındalık idmanıdır aslında. Kozmik farkındalık idmanı tam olarak nasıl çalışıyor? Yani
Karıncayı geri götürmenin mekanizması ne ki? Şöyle düşün, ego, yani tasavvuftaki adıyla nefs, insana sürekli sen evrenin merkezisin, her şey senin rahatın için vardır. Bayezid, yorgun argın evine geldiğinde o karıncayı bahçeye atsaydı ne olacaktı? Normal hayatına devam edecekti. Evet ama egosunun senin yorgunluğun bir böceğin hayatından daha önemli diyen o sesine boyun eğmiş olacaktı. O yolu geri yürüyerek zihnindeki kibrin sinir ağlarını parçalıyor aslında. Egosuna ağır bir psikolojik antrenman yaptırıyor yani. Kesinlikle günün sonunda ego aradan çekiliyor. Ego aradan çekildiğinde sınırların kaybolduğunu görürsün. Bayezid o karıncaya baktığında ezilecek sıradan bir böcek değil, ilahi sanatın kendisi kadar değerli bir parçasını, yaşamın kutsallığını görüyor orada. Yani o yürüyüş karınca için değil, Bayezid'in kendi egosunu ezmesi için yaptığı bir eylem o zaman. Aynen öyle. Hasan Basri'nin gözyaşlarına gelirsek, o ağlama hali, cehennem ateşinde yanma korkusu ya da basit bir günah çıkarma ritüeli falan değildir. Tasavvufta bunun karşılığı hayadır. Haya derken hani utanma duygusu mu, insanlardan utanmak gibi bir şey mi? Yok, insanlardan değil, mutlak hakikate duyulan sonsuz saygıdan kaynaklanan bir mahcubiyettir o. Anladım. Kendisine sunulan o devasa cömertliğe, o ilahi sisteme karşı en ufak bir sapma, en ufak bir dikkatsizlik ona dayanılmaz bir edepsizlik gibi gelir. Mezarlıkta yemek yiyen adama kızmasının sebebi de budur zaten. Adam yaşamla ölüm arasındaki çizgiye saygısızlık ediyor diye kızıyor. Evet, o anın kutsallığını bozuyor adam. Bayezid'in kaynakta geçen çok çarpıcı bir lafı var. Tüm bu mekanizmayı özetler aslında. Diyor ki, 40 yıl kürkümü ve bardağımı bırakmadığım için bana yol vermediler. Kürk ve bardak, ikisi de çok sembolik. Biri statüyü ve konforu, diğeri en temel sahipliği, yani malı mülkü simgeliyor. Sahip olduğumuz şeyler benliğimizi dış dünyaya demirleyen çapalardır çünkü. Evet, O kürk, o bardak, yani mülkiyet ve benim deme arzusu var ya, evet. işte o evrensel sevginin önündeki en kalın duvardır. Sen benim demekten vazgeçtiğinde, karıncanın o vatan hasreti bile senin kalbinde yankılanacak kadar geçirgen ve özgür bir ruh haline ulaşırsın. Vay canına. Peki tüm bu sarsıcı manzarayı nasıl toparlayacağız? Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda Feridüddin Attar'ın o baharat kokulu, her şeyin kontrol altında olduğu küçük dükkanından başladık bu sohbete. Oradan koca bir dünya açıldı. Oradan çıkıp Üveys el-Karni'nin kimselerin bilmediği, alkışlamadığı, sadece ruhsal bir senkronizasyona dayanan o görünmez şefkatine uzandık. Sonra İbrahim bin Edem'in o ihtişamlı kervansarayındaki tahtını bırakıp sahte kimliklerin deli gömleğinden kurtulmasına tanık olduk. Hı hı. Ve son olarak dış dünyayı bıraktıktan sonra zihnin içindeki devasa egoyu, o kürkleri ve bardakları paramparça eden o uzun meşakkatli şefkat yollarında yürüdük birlikte. Bütün bu serüven aslında bugün yaşadığımız hayatın ne kadar yanıltıcı temeller üzerine kurulduğunu yüzümüze vuruyor. Bizim amacımız da tam olarak buydu zaten. Dinlerken birdenbire işinden istifa edip böyle dağlara çıkıp çobanlık yapmanı beklemiyoruz elbette. Amacımız hepimizin iliklerine kadar işleyen o görünürlük takıntısını durmadan biriktirme ve alkışlanma arzumuzu temelden sarsmaktı. Ki bugünün dünyası işte elindeki o telefon, yürüdüğün sokaktaki reklamlar, içinde bulunduğun iş kültürü falan sana durmadan fısıldıyor. Hatta fısıldamıyor, bağırıyor. Daha fazlasına sahip ol, adını duyur diye. Aynen. Kendi krallığını, kendi imparatorluğunu inşa et diyor sistem. Oysa bugün masamıza yatırdığımız bu metinler bize çok tehlikeli, çok keskin bir gerçeği gösteriyor bence. Uğruna uykusuz kaldığın, böyle inşa etmekle övündüğün o krallık var ya, Evet. aslında o krallık seni adım adım içine hapseden, nefes almanı engelleyen bir zindandan başka bir şey değil. Ve bence en acısı da o zindanın kapısını dışarıdan değil, içeriden yani kendi ellerimizle kilitliyor olmamız. Kesinlikle öyle. Kendi kendimize hapsediyoruz. Tam bu noktada kaynaklarda geçen ama sohbet boyunca hiç bahsetmediğimiz çok provokatif bir anekdotla bu yolculuğu tamamlamak istiyorum. Kitapta Behram adında ateşe tapan bir adamdan bahsediliyor. O çok vurucu bir hikayedir. Adam cehennem korkusuyla dünyadaki ateşe tapıyor, sürekli onu besliyor. Neden biliyor musun? Ahirette ateş onu tanımasın, onu yakmasın, hani ona vefa göstersin diye. Ateşin doğasında yakmak vardır ama
Ateşten vefa beklemek, trajedinin ve o körlüğün en saf hali gerçekten. Ya şimdi bunu al ve kendi hayatına koy. Bizim o bitmek bilmeyen hırslarımız, kariyer basamaklarını ezerek tırmanma arzumuz, kimlik inşa etme çabalarımız, o yakamızı bir türlü bırakmayan başkaları benim hakkımda ne düşünür korkumuz falan. Ya bütün bunlar aslında bizi içten içe yakan, her gün kendi ömrümüzden, kendi zamanımızdan odunlar atarak beslediğimiz o ateştir desek. Muazzam bir yüzleşme bu. İnsanın kendi cehennemini kendi hırsıyla harlaması bir nevi. Aynen öyle ya, hayatımız boyunca bize güç versin, bizi dışarıya karşı korusun, bizi ısıtsın diye aslında kendi ellerimizle yarattığımız o kendi cehennem ateşinize, o doymak bilmez egomuza tapıyorsak, zihnimiz o kervansaray, o kervansarayın kapılarını bugün ardına kadar açıp, içeride inatla konaklayan o şöhret, güç, onaylanma, alkışlanma arzularını serbest bıraktığımızda, onları dışarı kovduğumuzda sence geriye ne kalır? Geriye sadece hiçbir şeye ihtiyaç duymayan o saf hakikat kalır. Kendini ısıtsın diye o gösteriş ateşine, o başarı ateşine kendi ellerinle atmadan önce bunu bir düşün. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere.